Direkt söylüyorum, bu bir tahmin değil. Disk basınç sensörlerinden gelen, somut ve sarsıcı bir veri. Ve gelelim en çok tartışılan o soruya. Toprak bu lastiği patlatır mı? Veriler çok net bir cevap veriyor. Hayır. Toprak, Sepang'daki testlerde karbon diskleri tam 950 dereceye kadar ısıtmasına rağmen, fren baskısını virajın içine, yani trail braking anına taşırken, lastiği kitlememeyi başardı. Michelin'in MotoGP için ürettiği sert hamur. Toprağın o meşhur, geç ama derin, fren stilini. Ve Ford motorun, engine braking, yani motor freni karakteriyle, kusursuz bir şekilde senkronize etmesine olanak tanıyor. Bu uyum, sadece bir sürüş tarzı değil. Mühendisliğin ve yeteneğin pistteki tam karşılığıdır. Takım arkadaşı Jack Miller ve Ford motorlarda çok daha akışkan ve yumuşak bir çizgi izlerken, Toprak, motoru olabildiğince dik tutup, saniyeler içinde hızı dramatik şekilde düşürmeyi tercih ediyor. Mühendislerin Sepang sonrası hazırladığı o gizli raporlara göre, Toprağın frenleme stabilitesi, Yamaha'nın yeni aerodinamik paketini, yani wingletleri, Miller'dan çok daha fazla zorluyor. Bu durum, Yamaha'nın gelecek vizyonunu ve gelişim yönünü doğrudan Toprağın hırçın tarzına kaydırabilir. Artık sadece bir pilot değil, bir geliştirme lideri doğuyor. Sonuç olarak, Toprağın hızı, asla bir sosyal medya efsanesi değil. Saniyelerle ve derecelerle kanıtlanmış, muazzam bir teknik başarıdır. MotoGP dünyasında yalanlara yer yok. Orada sadece acımasız kronometreler var. Peki, sizce Yamaha ve Ford, Toprak ile şampiyonluk savaşına girebilir mi? Sizden gelen verilere dayalı o değerli yorumları merakla bekliyorum. Motoped kanalına abone olarak bu büyük yolculuğun bir parçası olun. Ve bildirimleri açarak, en güncel teknik analizleri ilk siz izleyin. Arkadaşlar selam. 2026 sezonunun o kendine has kokusu ve heyecanı, nihayet İspanya'nın Jerez pistinde yeniden yükselmeye başladı. Sezonun ilk özel testleri bu hafta resmen start aldı. Bildiğiniz gibi resmi testler Sepang ve Buriram'da tamamlanmış, açılış yarışı ise Tayland'da büyük bir fırtına koparmıştı. Ancak şimdi sahne, geliştirme ekiplerinin ve gizli prototiplerin, Aprilia, KTM ve Yamaha takımları, test sürücülerini Jerez'in zorlu virajlarına salmış durumda. Bu üreticiler sadece mevcut sezonun motosikletlerini değil, aynı zamanda 2027 yılındaki büyük kural değişiklikleri için hazırlanan o gizemli prototipleri de deniyorlar. Yani şu an Jerez pistinde geleceğin teknolojisi test ediliyor. Testlerin bir diğer kritik noktası ise lastikler. Pirelli, gelecek sezon için hazırladığı yeni hamurları pilotların kullanımına sundu. MotoGP dünyasında lastik demek, her şey demektir. Takımlara baktığımızda ise İtalyan devi Aprilia, testleri deneyimli sürücüsü Lorenzo Savadori yönetiminde yürütüyor. KTM tarafında ise bir gizem hakim. Henüz resmi bir açıklama gelmese de, o meşhur RC16 makinesinin üzerinde Paul Espargaro ya da efsanevi Dani Pedrosa'nın olduğu konuşuluyor. Yamaha garajında ise hareketlilik had safhada. Takımlar özel izinlerle piste çıkarak, yeni sezon için şimdiden kritik veriler toplamaya başladı bile. Şimdi gelin, bu testlerin perde arkasında neler oluyor, hep birlikte detaylara dalalım. Şu an Jerez testlerini asıl ilgi çekici kılan nokta, takımların adeta bir zaman makinesindeymiş gibi iki farklı dönemi aynı anda test etmesi. Bir yanda 2026 sezonunun Michelin lastikleri, diğer yanda ise 2027 için hazırlanan yeni Pirelli hamurları var. Bu gerçekten de nadir görülen bir durum. KTM ve Yamaha, 2027 prototiplerini piste çıkararak mevcut motosikletlerle karşılaştırmalı analizler yapıyor. Mühendisler, yeni nesil araçların mevcut teknolojiye karşı nasıl bir performans sergilediğini her turda titizlikle inceliyor. KTM tarafına baktığımızda, aslında bu süreci erkenden başlattıklarını görüyoruz. Avusturyalı üretici, yeni prototipini ilk kez 12 Aralık tarihinde yine Jerez'de Espargaro ile piste sürmüştü. Yamaha ise çok daha gizli bir yol izledi. Japon devi, kendi prototipini Aralık ayında Iwata'daki o özel ve kapalı testlerde ilk kez gün yüzüne çıkarmıştı. Şimdi ise bu iki dev marka, Jerez'in sıcak asfaltında kozlarını paylaşıyor.
Bir yanda Michelin'in mevcut hakimiyeti, diğer yanda Pirelli'nin gelecek vizyonu. Ve tabii ki, garajların en karanlık köşelerinde saklanan o gizemli prototiplerin çıkardığı o farklı sesler. Her şey MotoGP dünyasının geleceğini şekillendirmek için. Jerez pistindeki bu teknoloji savaşında, herkesin merakla beklediği iki dev isim ise biraz daha temkinli ilerliyor. Aprilia ve Ducati. İlginçtir ki, şu ana kadar 2027 prototipini henüz piste çıkarmayan tek üreticiler bu iki İtalyan marka. Ama bu durum, onların boş durduğu anlamına gelmiyor. Özellikle Aprilia cephesi, bu hafta tamamen mevcut motosikletini mükemmelleştirmeye odaklanmış durumda. İtalyan mühendisler, Jerez'deki her turda motosikletin sınırlarını zorlayarak yeni iyileştirmeler üzerinde çalışıyor. Üstelik Aprilia için bu haftanın çok kritik bir fırsatı daha var. Pistteki yeni Pirelli lastiklerini deneme şansını sonuna kadar kullanıyorlar. Mevcut gücünü 2027 teknolojisiyle harmanlamak isteyen Aprilia, rakipleri prototiplerle uğraşırken, onlar elindeki silahı en keskin hale getirmenin peşinde. Ducati'nin sessizliği ise her zamanki gibi MotoGP garajlarında derin bir merak uyandırıyor. Bakalım bu stratejik bekleyiş, pistteki dengeleri nasıl değiştirecek? Ducati cephesi herkesi şaşırtan bir hamle yaparak planlarını son anda değiştirdi. İtalyan devi, Jerez yerine özel bir test için Nisan ayının 13'ü ve 14'ünde Misano pistini tercih ettiğini duyurdu. Peki, bu değişikliğin arkasında ne var? Ducati, 2027 prototipini Pirelli lastikleriyle ilk kez Misano'nun asfaltına indirecek. Bu tarihi görevde ise direksiyonun başında genç yetenek Nicolo Bulega olacak. Bulega'nın bu canavarla yapacağı ilk turlar, geleceğin teknolojisi için büyük önem taşıyor. Yalnızca Ducati değil, Aprilia'nın da aynı test günlerinde boş durmayacağı konuşuluyor. İtalyan üreticinin RS-P27 prototipini ilk kez Misano'da piste çıkarması bekleniyor. Böylece Nisan ayının ortasına geldiğimizde, MotoGP'deki 5 dev üreticinin tamamı, 2027 sezonunda yarışacakları o merakla beklenen motosikletleri piste indirmiş olacak. Bu, sadece bir test değil, geleceğin şampiyonluk mücadelesi için toplanan en kapsamlı veri savaşı demek. Teknoloji, hız ve strateji. Yeni dönem resmen kapıda.